Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tadına doyamayacağınız şekerpare tarifi hazırladım. Şerbetini tam çeken, tam kıvamında. Birkaç tane püf noktası var. Sizler de bu püf noktasına uyarsanız gerçekten lezzetli şekerpare elde edersiniz. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz şekerparenin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak şerbetimizi hazırlayacağız çünkü şerbetin buz gibi soğuk olması gerekiyor. Tencerenin içerisine 3 su bardağı toz şekerini ekliyorum. 3 su bardağı soğuk suyu ekledikten sonra çeyrek limonu sıkıyorum. Kabuğuyla birlikte tencerenin içerisine atıyorum. Ocağımızın altını yüksek ateşte açtık. Arada bir de kaynayana kadar karıştırıyoruz. Bu şekilde yapmazsanız şekeriniz tencerenin tabanına yapışabilir. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Ocağın altını kısık ateşe getiriyoruz. 15 dakika boyunca kısık ateşte kaynatıyoruz. 15 dakikanın sonunda şerbetimiz güzelce kıvamını aldı. Soğuması için kenara alıyoruz. Şerbet kenarda soğurken biz de şekerparemizi yapıyoruz. Bunun için yoğurma kabının içerisine 125 gram oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağını koyuyorum. 1 adet yumurtanın akını hamurun içerisine koyuyorum. Sarısını dışına sürmek için kenara ayırıyorum. Yarım su bardağı pudra şekerini ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Spatula yardımıyla bunları şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra yoğurma kabının içerisine 3 yemek kaşığı irmiği ekliyorum. Spatulayı kasenin içerisinden çıkartıyorum, elimle yoğurmaya devam ediyorum. Kasenin içerisindeki malzemeler homojen bir kıvam alıncaya kadar elimle yoğuruyorum. Bu tarifimde 2 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekliyorum. Bu unu iyice yediriyorum. Tarifimde kullanmış olduğum ölçüler tam ölçüdür. Kullandığım bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Biraz yoğurduktan sonra unun bir kısmını daha ekliyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilyayı ekliyorum. Güzelce bunları da yoğurmaya devam ediyorum. Kalan unu da ekledikten sonra tekrar yoğuruyorum. Sizlere un biraz fazla gibi gözükebilir. Yoğurdukça anlayacaksınız hamur tam kıvamında oluyor. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Hamurumuzun kıvamı oldukça güzel oldu. Yoğurma kasesinin içerisinden çıkartıyorum, tezgaha alıyorum. Hamuru burada biraz toparlıyorum. Artık şekerparelerimize şekil verme zamanı. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. İlk önce elimle güzelce sıkıştırıyorum. Daha sonra yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Şekil verdiğim hamuru yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın.
Bu malzemelerle toplamda 20 adet şekerpare elde edeceğiz. Tatlılarımızın şeklini verdik, tepsiye güzelce dizdik. Parmağımla çok hafif hareketlerle hamurun üzerine bastırıyorum. Daha önceden ayırmış olduğumuz yumurta sarısını alıyorum, içerisine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağını ekliyorum. Fırça yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Yumurta sarısını tatlıların üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımızı da 170 derece alt üst ayara açtık. Hazırlamış olduğumuz şekerpareleri sıcak fırına koyacağız. Her bezenin üzerine 1 adet fındığı yerleştiriyorum. Bu aşamada fındıkların uç kısmının yukarıya gelmesine özen gösterin. Şekerparelerimiz hazır, sıcak fırına götürüyoruz. 25 dakika boyunca 170 derecelik fırınımızda şekerparelerimiz pişti. Hala çok sıcakken daha küçük bir kabın içerisine alıyorum. Şekerpareleri borcamın içerisine yerleştiriyorum. Tatlıları şerbetleme işlemine geçeceğiz. Bunun için şekerpareler sıcak, şerbetimiz buz gibi soğuk olacak. Şerbetimizi koyduktan sonra tamamen şerbet çekinceye kadar 3-4 saat boyunca şerbetli suyun içerisinde bekletiyoruz. 4 saatin sonunda artık servis için hazır. Kıyır kıyır ağızda dağılan, şerbetini tam çeken şekerparelerimiz gerçekten çok güzel oldu. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Fakat aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Sizlere bir de bu leziz şekerparelerin iç dokusunu göstermek istiyorum. Bu tarifi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler bu leziz tatlının son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.